Yunan izleyicilerim lütfen alınmayın. Mutlaka bir yerden kafanıza böyle su düşüyor. Şıp şıp şıp. Böyle sıcak Türkiye'de sadece ve sadece Adana'da var. Çok çöp vardı ki her yer çöp çöp çöp. Resmen Yunanlarda Türk sıcaklığı var. İtalya'da mesela çok fazla korna sesi duymazsınız. Atina bu anlamda Türkiye'ye çekmiş. Yunanlar artık tarihi eserlerini nereye koyacaklarını bilmeyip metro istasyonuna bile koymuşlar. Atina grafitisinin de bir olayı var. Peki ücretler nasıl? Garsonlarının sakar olduğunu düşünüyorum. Dedim ki ya ben Türkiye'ye geldim, siz yoktunuz. O derece benim için Atina Türkiye'ydi. O derece benim için Yunanlar Türkler gibiydi. Selam, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ben İpek. Bu sene Atina'da çok güzel bir tatil geçirdim. Ve oradaki gözlemlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Neler güzeldi, neleri kafama not ettim, neleri sizinle konuşmak istiyorum. Ama bu biraz böyle hani bilgilendirici, net bilgiler içeren bir video olmak yerine tatil sonrası arkadaşlarınızla buluşup bir kahve içtiğinizde anlatılan şeyler gibi olacak. O yüzden eğer sürçülisan ettiysem affola, sizin gözlemleriniz böyle değilse kusuruma bakmayın ve kesinlikle beni yargılamayın. Çünkü bunlar benim kişisel, kendi yaşadıklarımı ve kendi yorumlarımı içeren bir video olacak. Bu arada videonun en başında hemen bu videonun sponsoru olan Zeyun'dan gelen güzel böyle bir tane kargom var arkadaşlar. Bekledim birlikte açalım diye. Bakalım neresinden açalım ama çok güzel bantlanmış bir paket yine. Korka açıyorum arkadaşlar. Kendimizi kesmeden açsaydık iyiydi. Bıçak kullanmada çok iyi değilim demiş miydim size? Dememe gerek yok, görüyorsunuz gerçi. Bu video bir kaza olmadan bitsin de. Sonunda arkadaşlar becerdim gibi. Paketin içinden paket çıkıyor tabi. İlk siz gördünüz ne olduğunu. Hemen ben de bir açayım da ben de bir göreyim. Çok beğendim. Hazırsak açıyorum. Evet. Bir dünya haritası. Duvara asacak yeri de var. Şu köpüğü çıkartayım bir arkadaşlar. Bunu da çıkartayım. Okey. Yerine takalım her şeyine. Böyle güzel bir ürün arkadaşlar. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Eğer böyle benim gibi biletlerinizi gittiğiniz, gördüğünüz yerlerin, müzelerin ya da şehirlerin biletlerini atmayı sevmiyorsanız, bunlar hatıradır, anıdır, kalsın bir köşede diyorsanız işte o işe yarıyor. Şurasında şöyle küçük bir boşluk var. Buradan içerisine hani böyle para biriktirirken kumbaraya bozukluk atarız ya, onun gibi anı biriktirdiğiniz, biletlerinizi attığınız bir şey. Hemen şöyle yana bırakacağım ben bunu. Daha sonra evde güzel bir yer bulmam gerekiyor kendisine. O zaman videoya geçmeden önce bence bizim şu Atina biletlerini buna bir atalım. Ne diyorsanız? Önce Fabio'nun biletini atacağım. Aşkım şöyle senin bileti attım gitti. Benim bileti de atıyorum. Hadi bakalım. Buraya inşallah daha güzel biletler, daha güzel anılar, hatıralar biriktirdiğimiz böyle güzel bir kutu oluştururuz diye düşünüyorum. Zeyun markasına bu güzel hediyesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten anılarımı bir yerde biriktirebilecek olmak benim çok hoşuma gitti. Bu fikri çok beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz mutlaka girip açıklamalar kısmına bıraktığım linke bakabilirsiniz. Şimdi artık videoya geçiyoruz. Atina'ya eğer yazın gidiyorsanız hemen sizin de ilk gözlemleyeceğiniz şey benim gibi muhtemelen sıcağı olacaktır. Aşırı derecede sıcak oluyor. Böyle sıcak Türkiye'de sadece ve sadece Adana'da var diyebilirim. Ve Adana'da bir de ne vardır biliyor musunuz? Her evin mutlaka kliması vardır ve o kadar fazla mesai yaparlar ki artık böyle su akıtırlar. İşte ben onu bir de Atina'da yaşadım. Gerçekten bütün klimalar su akıtıyordu. Mesela kaldırımdan yürüyoruz. Yani nereye gittiğinizin önemi yok ya da nereden yürüdüğünüzün hiçbir önemi yok. Mutlaka bir yerden kafanıza böyle su düşüyor. Şıp 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 diye. İkinci yazdığım şey grafitileri olmuş. Yani bence Atina grafiti şehri. Bunu çok net söyleyebilirim. Ama Atina grafitisinin de bir olayı var. Yani bildiğiniz grafitilere benzemiyor. Nasıl? Bir grafiti yapılıyor. O hiç silinmeden onun üzerine başka bir tane yapılıyor. Sağına başka bir, soluna başka bir, yukarısı aşağısı derken ne ilk grafitiyi ne sonraki yapılan grafitileri anlayabiliyorsunuz. Böyle çorba gibi bir şey olmuş. Renk cümbüşü olması ve hani çok enerjik, çok canlı görünmesi başka bir şey. Ama gerçekten yapılan işin, yani artistin duvara yaptığı o şeyin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü anlaşılmıyor. Yani çoğu yer öyleydi. Mesela burası da çok fazla grafitisi olan bir yer. Yaşadığım şehir özellikle. Ama yeni bir iş yapılacaksa o önce bir böyle boyanıyor ve hani arkadaki grafitiyi hiç görmüyoruz. Bu anlamda karmaşık buldum ama aynı zamanda rengarenk buldum. Bu pozitif bir şey. Ama sürekli görsem galiba biraz düzen seven biri olarak beni rahatsız ederdi diye düşünüyorum. Ama Atina'nın grafitiler şehri olduğu gerçeğini bu karmaşıklık değiştirmiyor. Üçüncü olarak şehrin güvenliğinden bahsetmek istiyorum. Bence Atina gerçekten güvenli. Gerçi kaldığınız yere, gittiğiniz yerlere göre değişir ama bir turist olarak nerelerde kalabilirsiniz?
gidebilirsiniz. Genelde güvenli bölgelerdir ya da merkeze çok yakın yerlerdir. Şahsen ben gece yürürken vesaire hiçbir sorun, bir şey, güvensizlik hissetmedim. İnsanları olaraksa güvenli hissettim. Oranın yerlisiyle konuştuğumuzda size bir güvensizlik, bir rahatsızlık hissettirmiyorlar. Bu gerçekten çok güzeldi. İnsanları genelde bize yakında, yani İtalyanlara yakın diyemeyeceğim. Tamam, onlar da Avrupalı, bunlar da Avrupalı ama gerçekten bize daha yakınlardı. Bir Türk sıcaklığı vardı açıkçası. Resmen Yunanlarda Türk sıcaklığı var. Ya da bizde Yunan sıcaklığı var. Ya da hepimiz kardeşiz deyip konuyu kapatayım. Ama İtalyanlarda ise şöyle, evet bir sıcaklık var ama bu sıcaklık daha çok Avrupa sıcaklığı arkadaşlar. Türk sıcaklığı değil. Dördüncü olarak çöpten bahsetmek istiyorum. Aman Allah'ım, o kadar çok çöp vardı ki. Her yer çöptü. Ve çöpün olması beni, Napoli'ye çok yakın yaşayan biri olarak, bu kadar rahatsız etmemesi gerekiyor normalde ama şöyle, hani büyük çöp kovaları var ya, belediyenin büyük olanlar, onlardan 5-6 tane yan yana oluyor ve hepsinin ağzına kadar dolu olduğunu düşünün. Ben bunun aslında bir anlamda üretebileceği bakteriler ve üretebileceği böcekler, haşereleri düşündükçe sağlık sorununa yol açabileceğini düşündüğüm için çok rahatsız oldum. Yoksa mesela Napoli de çok kirlidir. İtalya'dan örnek veriyorum şu anda burada yaşadığım için. Ama kesinlikle bu Atina'nın kirliliğiyle kıyaslanamaz. Bence orada büyük bir hijyen sorunu yaşanabilir diye düşünüyorum. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Bazen çöplerin arasından, mesela iki çöp kovasının arasından falan geçmek zorunda kaldığım durumlar oldu. Bu birazcık evet eleştirdiğim bir şey oldu. Şimdi biraz da ulaşımdan bahsedelim. Trafik nasıldır? İşte ya da metro hatları vesaire nasıldır? Bundan bahsedelim. İlk olarak ben sadece ilk gün otobüs kullandım. Bunu söylemek istiyorum. Sonrasında bir daha kullanmadım. Çünkü Atina'nın trafiğini gördüm ve dedim ki biz dönüşte eğer otobüs kullanırsak uçağı kaçırabiliriz. Öyle bir trafiği var arkadaşlar. Gerçekten hani tamam bir İstanbul değil ama gerçekten çok fena bir trafik, çok sıkışık ve de böyle İtalya'da mesela çok fazla korna sesi duymazsınız. Çok fazla böyle trafikte sinirlenen insan görmezsiniz. Ama Atina bu anlamda Türkiye'ye çekmiş. Hemen kornalara basılıyor. Küfürler falan biraz böyle havada uçuşuyor. O yüzden otobüs deneyimim bununla kısıtlı kaldı. Onun dışında da hep metro kullandık. Metrosu gerçekten çok basitti. Şöyle elimde bir free map var arkadaşlar. Bunu havaalanından edinebiliyorsunuz. Bunu size açtım arkadaşlar. Burada bir haritası var. Görmeniz gereken yerler vesaire buralarda yazıyor. Şuradaysa şöyle bir public transportation'ın haritası var. Burada işte bütün tramlar, metroların olduğu, bütün otobüslerin vesaire olduğu güzel bir harita aslında buraya çıkartmışlar. Buradan bakarak her yere gidebiliyorsunuz. Zaten metroda sadece 3 tane hat var. Bilmeniz gereken bölgeler belli. Daha çok kullanacağınız metrolar belli. İşte Sintigma'dır, Monasraki'dir. Bunları zaten bir kere öğrendiniz. Yani birinci gün bir kere kullandığınızda metroyu hemen hattını çözüyorsunuz. Kesinlikle bir başkente göre metro hattının çok basit olduğunu söyleyebilirim. Metro hattı demişken hemen aklıma metro hattında gördüğümüz tarihi eserler geldi. Yunanlar artık tarihi eserlerini nereye koyacaklarını bilmeyip metro istasyonuna bile koymuşlar. O kadar fazla. Gerçekten çok ilginç bir deneyimdi. Gördüğümüzde biz de çok şaşırmıştık. Birçok fazla olan şey ise kitapçılar ve müzik marketleri. Gerçekten çok fazlaydı. Yürürken böyle 5 tane mağaza görüyorsanız bunlardan bir tanesi ya kitapçı oluyor ya da müzik, enstrüman vesaire bununla ilgili bir şey oluyor. Gerçekten çok fazla okuyan, yazan bir millet olduğunu düşündük. Müziğe de çok önem verdiklerini düşündük. Bu gerçekten beni çok şaşırttı. Şehirde yürürken ve sadece mağazalara bakarken bile Yunanlarla ilgili bir fikir edinebiliyorsunuz. Gerçekten kültür seviyelerinin çok yüksek olduğunu düşündüm. Biraz da restoranlardan bahsedelim. Restoranların en çok hoşuma giden şey şu oldu. Dışarıda bir menü var ve menü fotoğrafla birlikte. Bu gerçekten harika. Türkler gibiler bu anlamda. Mesela İtalya'da nasıl oluyor? Menü var ama fotoğraf falan yok. Eğer turistsen ne yiyeceğinle ilgili bir fikrin olmuyor ve mutlaka sormak zorunda kalıyorsun. Bunun içinde şu mu var, bu mu var diye. Zaten turistsin. Dil zaten çok zor. Bunu daha da zorlaştırıyorlar. Yunanlar ise tamamen bizim kafa. Fotoğrafı koyalım, baksınlar, görsünler, seçsinler diye düşünmüşler. Bu arada restoranlarla ilgili başka bir bilgi ise neredeyse gittiğimiz 5 restorandan 4 tanesi bize su ikramında bulundu. Burada böyle free su geldi arkadaşlar. Şaşırdım, hem de buz gibi. Bu gerçekten harika bir şeydi. İtalya'da mutlaka çünkü suyu da ödersiniz. Türkiye'de suyu ödemediğiniz restoranlar var. Bu anlamda tekrar benzediğimizi söyleyebilirim. Bir de şöyle bir şey var. İtalya'da sadece mesela 2 kişisin ve bir masayı işgal ediyorsun diye ekstra bir ücret alınıyor. Bundan daha önce size bahsetmiştim. Yunanistan'da o yoktu. Sadece menüye bakıyorsun ve menüde ne yiyorsan onu ödüyorsun. Yine Türkler gibi diye eklemek istiyorum. Ve son bir detaydan daha bahsedeceğim. Peki ücretler nasıl? Gerçekten restoranlarda bence
ücret olarak mükemmeller. Biz 2 kişi kebabıyla, ortaya salatasıyla ve içeceğiyle birlikte ve çok da merkezi bir yerde 30 euroya yemek yedik mesela. Bence bu harika bir şeydi. Bunu asla İtalya'da yapamazsın. En uyduruk restoranda bile hesap en az 55-60 euro gelirdi. Bu anlamda bence çok uygun. Son olarak garsonlardan bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten çok kişisel bir deneyimdi. Size anlatmak da istediğim için bu videoya sıkıştırıyorum aslında. Garsonlarının sakar olduğunu düşünüyorum. 5 gün boyunca 3 ayrı garsonun 3 ayrı sakarlığına şahit oldum. O yüzden galiba böyle düşünmem normal. Ama bunu kesinlikle genelleştirmeyelim tabii ki. Şimdi alınanlar olabilir. Yunan izleyicilerim lütfen alınmayın. Sadece belki de bana denk gelmiştir. Bilmiyorum. Biri ilk gündü. Daha bize su ikramında bulunuyordu. O zaman masamıza su dökmüştü. Allah'tan telefonlar falan masada değildi. Diğerinde yan masaya espresso sipariş ediyorlardı ve o espressoyu tamamen üzerine boşalttı. O bayağı kötü oldu. Ben tam diyordum ki yani iyi bize denk gelmedi. Ertesi gün yemek yemeye gittiğimizde kola sipariş etmiştim. Bu sefer kola böyle şar diye üstüme yani pantolonum falan battı. Öyle bir şey oldu. Garson çok özür diledi. Ben tabii ki önemli değil dedim ama önemli bence. Çünkü ya bacaklarım falan yapış yapış olmuştu. Pantolonu tamam yıkarsın ama bütün gün öyle çok rahatsız bir durumdu benim için. Açıkçası bu bayağı kişisel bir deneyim. O yüzden hani kimse üzerine alınmasın. Belki size denk gelmeyebilir diye düşünüyorum. Ama ben böyle bir genelleme olarak böyle düşündüm. Çünkü 5 günde 3 kere buna denk gelmiş olmam biraz böyle beni düşündürdü. Benim gözlemlerimin sonuna geldik. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ben size aktarırken çok eğlendim. İyisiyle kötüsüyle harika bir tatildi. Atina'yı da Yunanları da çok sevdim. Çok sıcakkanlı buldum. Bu arada Yunan izleyicilerim de var artık. Bu beni çok mutlu ediyor. Belirli bir yüzde, gün geçtikçe büyüyen bir yüzde beni izliyor. Galiba Atina vloglarıyla beni tanıdınız. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi üzecek, kıracak bir şey söylememişimdir. Ben gerçekten Yunanlarla çok benzediğimizi düşünen bir insanım. Yemeklerimiz olsun, karakterimiz, o insanların o sıcaklığı, ondan bahsediyorum. Gerçekten bu beni iyi hissettiriyor. Zaten Atina'ya gitmeyi çok istiyordum. Ama onun dışında biraz da ülkesini özleyen bir insan olarak hem yeni bir yer görmeyi hem de o ülkenin sıcaklığını bulmayı gerçekten çok istemiştim. Bunu gerçekten veren bir şehir Atina. O kadar hatta böyle ayrılmak istemedim ki son gün böyle uçağa bineceğiz. Ben elimde börek böyle yiyorum. Diğer elimde de telefon, ailemle mesajlaşıyorum. Dedim ki ya ben Türkiye'ye geldim, siz yoktunuz. O derece benim için Atina Türkiye'ydi. O derece benim için Yunanlar Türkler gibiydi. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Biz yeni videolarda görüşürüz yine. Ve siz çıkmadan bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı tabii ki de ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.